Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ehliyetimi aldım. Furkan kardeşim sağ olsun beni buraya kadar getirdi ve onun arabasını kullanarak aldım. Bugün bu sürecimden biraz bahsetmek istiyorum. Zaten ehliyetimi ilk alırken, ilk başvurumu yaparken bu sürecin nasıl gerçekleştiğini size anlattığım bir video olmuştu. Şimdi bu videoda kısaca ilk başta ben neler yaptım bunlardan bahsedeceğim ve direksiyon sınavında neler yaşadım kısaca bunlardan bahsedeceğim ve sizinle birlikte arabayla birlikte daha demin benim yaptığım direksiyon sınavının bir simülasyonunu yapacağız. Bu sayede siz de görmüş olursunuz. Bence gerçekten böyle bir video gerekli çünkü Amerika'da birçok kişi ehliyet almaya çalışıyor. Ben de ehliyet sınavına girmeden önce bu tarz bir video aradım ve bir kişinin videosu vardı gerçekten. O da aynı bu şekilde arabanın içine girip simülasyonu gibi videoyu yapmıştı, yani çekmişti ve çok faydalı buldum. Bir videoda ben çekmek istiyorum. Ben ehliyetimi arkadaşlar Amerika'da Massachusetts eyaletinde alıyorum ve bu eyalette ehliyetinizi almak için şurada yazan Registration of Motor Vehicles. Yani buradan da İngilizcemin seviyesini anlayabilirsiniz. Arkadaşlar Massachusetts'te ehliyetinizi almanız için daha demin size gösterdiğim yere başvurmanız gerekiyor. İlk olarak online bir randevu alıp daha sonra sizin burada yasallığınızı kanıtlayan belgeleri sunmanız gerekiyor. Mesela burada Massachusetts eyaletinde yaşadığınızı kanıtlayan adres beyanınızın bulunan işte banka dökümü olabilir. Size gelen bir e-posta olabilir. Başka neler olabilir? Kendilerine Amazon'dan bir şey alıp onu gönderseler bile yeterli aynen, oluyor. O adresi aynen. değil mi? Bir yani adres olsun adresinizin yani. burada kanıtlı olması aynen, lazım. bir kanıtlı adres, bir posta kaydı bunun için yeterlidir. Onun haricinde bir arabaya ihtiyacınız var. Arabaya ihtiyacı. Orada ilk şeyi anlatalım, oraya geleceğiz. Başvuruyu anlatıyoruz. Arkadaşlar ayrıyetten burada mesela I-94 formunuz var. Amerika'ya ne zaman girdiniz, yasal girdiniz. Bu belgeyi de sizden istiyorlar. Ve Massachusetts eyaletinde ehliyet almak istiyorsanız sizin burada bir yasal statünüz bulunması gerekiyor. Biz mesela bizim öğrenci statümüz F1 olduğu için bu belgeyi kanıtlayıcı bir şekilde buraya sunduk ve yani gerekli şartları karşıladım ben. Daha sonra başvurdum. Bana bir tane numara numarası, o ID numarasıyla birlikte RMV'nin online sitesine girerek orada bir online sınav yaptım. Ki online sınav dediğim gibi yani bilgisayarı açtım, hatta soruları yardımla aldım. Sınavın online olması bence çok büyük bir avantaj arkadaşlar için. Ama avantajı kadar bir tık da handikapı var New Jersey'ye göre. Bence New Jersey'nin şeyinden de bahsetmemiz lazım burada. Bu arada Furkan New Jersey'den aldı. Kısaca New Jersey'den bahsetsin. Çünkü New Jersey çok daha avantajlı. Hem direksiyon sınavına girmiyorsun hem de yani 4 yıllık ehliyet veriyor direkt olarak. New Jersey'den benim sürecim önce permit saydırdım. 6 point gerekiyor bunun için. Social Security Number'ı, pasaport, adres beyanı, debit kart. Bunları götürdüğünde permit'in 6 point'i geçtiğinde sınava girmeye hak kazanıyorsun. Sınava girmeye hak kazandıktan sonra yazılı bir teste giriyorsun. İstersen Türkçe, istersen İngilizce girebiliyorsun. Ben genelde İngilizce yapmaya çalıştım ama Türkçe de anlamadığım yerlerde yaptım. 50 sorudan 40 doğru yapmanı istiyorlar bunun için. Ve 40 soru doğru yaptıktan sonra eğer Türkiye'de geçmişte ehliyetin varsa sadece sınavı geçmen yeterli oluyor. Sonra direkt senin 4 yıllık ehliyetini gönderiyor. Ya burada böyle büyük bir avantaj var. New Jersey zaten çok avantajlı. Birçok kişi New Jersey'den gidip ehliyetini alıyor. Yani burada yaşayıp, Massachusetts'te yaşayıp veya farklı bir eyalette yaşayıp da New Jersey'ye gidip ehliyetini alan birçok kişi var. Yani bu arada mesela farklı eyaletlerde yaşıyorsanız, mesela ben burada Massachusetts'te yaşıyorum. New Jersey'den ehliyet başvurusu yapıp alabilmem için bir adres göstermem gerekiyor. Bunun için de sizin birisi adresinizi vermesi gerekiyor gibi düşünebilirsiniz. Ya da New Jersey'de yaşamalısınız. Ya da New Jersey'de yaşamalısınız. Daha kesin bir çözüm. Aynen. New Jersey'de ehliyeti almak kısacası kolay ve 4 yıllık ehliyet alıyorsunuz. Tecrübeli bir ehliyet alıyorsunuz. Aynen. Bu avantajı var. Massachusetts'te ehliyet sınavı kolay çünkü yazılı sınav online olduğu için şu anlık öyle. Ama direksiyon sınavı var mesela burada. Şimdi zaten birazdan bir simülasyonunu yapacağız arkadaşlar. Size göstermek istiyorum. Şimdi buraya kadar toparlayacak olursak biz eğer ki Massachusetts eyaletinde yaşayıp da ehliyet almak istiyorsanız RMV'ye ilk olarak bir online başvuru yapacaksınız, randevu alacaksınız. Daha sonra sizin burada yaşadığınızı kanıtlayan ve burada yasal olduğunuzu kanıtlayan belgelerle birlikte RMV'ye randevunuza gidip başvurunuzu yapacaksınız. Ardından size bir tane numara verecek. O numarayla birlikte yine RMV'nin online sitesinden online sınava gireceksiniz. Girdikten sonra sınavı başarılı bir şekilde geçtikten sonra 25 soru var. Sanırım 18'ini doğru yapmanız gerekiyor. Başarıyla geçtikten sonra
Daha sonrasında bir road test. Which one Joe? Road test. Yeah, road test. Ardından bir road test planlamanız gerekiyor ve arabanızla birlikte ve arabanın neydi kanko? Senden aldığın? Registration. Arabanın ruhsatı. Arabanın sigortası kapsayıcı olması lazım. Massachusetts'teyseniz $20.000'la $40.000 arası olması lazım ama Furkan'ınki $15.000'dı. Pek fark etmediler. Bence fark etmedikleri için hiçbir şey demediler. Ardından başka ne belgeniz lazım size? İşte şunu çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tabi bunda özel bir bilgi, sadece şu var. Şöyle gösterebilirim. Bu benim sınava giriş belgemdi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İşte sınav tarihim vesaire yazıyor burada. Daha sonrasında direkt şurada zaten geçtiğimi anlayabilirsiniz. Hiç hatasız geçtim. İmzamı attı bana. Attıktan sonra da zaten direkt geldim. Ehliyetimi alacağım yani. Bir hafta içinde gelir. Yani bu süreç böyleydi kısaca. Şimdi ben size arabayla birlikte neler yapmanız gerektiğinden biraz bahsedelim. Daha demin yaptığım testin bir simülasyonunu yapacağız. Furkan, buraya kadar söylemek istediğin bir şey var mı kardeşim? Sen anlattın her şeyi bence açıklayıcı bir şekilde. Arkadaşlar, sınavlar gözünüzü korkutmasın burada. İstediğiniz kadar deneyebilirsiniz. İstediğiniz kadar şey yapabilirsiniz. Türkiye gibi çok da pahalı değil. Yani ne kadar verdin? $10. $15. Belki. Toplam 100, şimdi 25 daha verdim. 75 başvururken vermiştim. $100 geliyor ama Türkiye'de gerçekten... Burada bile pahalıymış yani. Ama şöyle düşünün, $100 ise 2.000 lira olarak gelmesin mesela. $100 burada 5 saat çalışarak kazanabiliyorsun. 5 saat bile değil belki. Aynen. 3 saat. Yani pahalı değil, sınav değil. zor da değildi. Yani böyle gözünüz korkmasın ehliyet almaktan. Gayet kolay ama ehliyet çok önemli burada yani. Çok Normal önemli. bir yere giderken mesela ben kimliğimi kullanıyordum. Artık kimliğimi kullanmayacağım, ehliyetimi göstereceğim. Resmen bir Amerika'ya daha ait gibi hissedeceğim kendimi. Şimdi yol testinin şeyini yapalım. Here we go. Arkadaşlar, şimdi ilk bindiğinizde bir şey geliyor, görevli geliyor ve size şey soruyor. Kornanızı kontrol ediyor. Daha sonra sinyallerinizi kontrol ediyor. Öne geçiyor, sinyal vermenizi istiyor sizden. Sağa sola sinyal verin diyor. Ardından arkaya geçiyor, onları kontrol ediyor. Daha sonra benim yanıma geldi ve vitesi kontrol etti. Arabayı aldıktan sonra bana biraz gaz verdirdi arabaya. Bilmiyorum neden yaptı bunu. Daha sonra tekrar parka aldı. Frenini biraz kontrol etti. Ardından sürüşe hazırsın dedi yani. Başlayalım dedi. Sinyaller çok önemli. Kurallara uymak çok önemli. 3 defa hata yapma şansınız var. Bir önceki videoda diyorum. Benden bir önce bir Türk vardı burada. O hatta kaldı sınavdan. Geldi bana bazı şeyler söyledi. O yüzden dikkatli olmalısınız. Şimdi simülasyonunu yapalım arkadaşlar. Geri çıkıyoruz. Şuradan bir geri gidelim. Abimiz yol verdi bize. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, şu yolda şurada duruyorsunuz öncelikle. Arabanızı çekiyorsunuz arabanın içinde. Daha sonra bir görevli geliyor. Geldikten sonra da işte teste başlıyorsunuz. Burası ilk adımdı. İşte şurada durmanız gerekiyor. Burada mesela durmazsanız ve sinyal vermezseniz direkt bir puan ceza yiyorsunuz. Sinyalimizi verdik. Şimdi yavaşça çıkacağız. Evet. Çıkıyoruz. Şurada şey yapıyorlar, gerçi test yapıyorlar sanırım. Burada bir paralel park yapmamız gerekiyor arkada. Paralel parkı zaten nasıl yaptığınızı biliyorsunuzdur. Yaptıktan sonra arabayı parka alıp el frenini çekip tam durmanız gerekiyor. Daha sonra devam ettiriyor sizi. Bu arada ben mesela uzun yıllardır araba sürüyorum. Biraz da rahat araba sürüyordum mesela. Tek elimle sürüyordum. Elim vitesteydi bir de. Bana 2-3 kere uyarı yaptı. Elini vitesten çek, 2 elinle kullan diye. Bu yüzden buna biraz dikkat edin ve sürekli aynaları kollayın. Yani böyle ne bileyim, ne gibi derler, yılan gibi kafanız böyle bir sağa bir sola gitsin, kollayın yani. Kardeşim, yılan yap kendini. Yalandan da olsa yapın. Mesela buradan bir sağa döndük. İşte sinyalimizi vermemiz gerekiyor. Yolları kontrol edeceğiz. Senin bir şey demek istediğin bir şey var mı Furkan? Bu süreçte şu an duruyoruz. Şu anlık bu süreçte bir şey yok. Arkadaşlar zaten kamerayı gösteriyoruz şu an. Şu an testimiz güzel gidiyor. Yani kolay bir sınavdı arkadaşlar. 5 dakika sürüyor sadece. Bu kadar kasmaya gerek yok gerçekten. 5-10 dakika sürüyor. Yani çok rahat, İngilizceniz olmadan bile yapabiliyorsunuz böyle şeyleri. Tabii yani. tabii. Yani. Sadece sürüşü öğrenin, Amerika'nın kurallarını öğrenin. Amerika kurallarına mutlaka uyun. 2 puan ceza yedim ben ve insurance'ım 2 katına artacaktı ve mahkemeye çıktım. Demek? Sigorta.
Onu da açıklayalım. Sigortam 2 katına çıkacaktı ve bu büyük bir problemdi. Zaten 250-300 ödüyordum. 600 olacaktı aylık. Mahkemeye çıktım bunun adına ve mahkemeyi kazandım. Park cezasına çevirttirdim. Aynen. Yani Aynen. avukat tuttum bunun için. Burada ceza yememek lazım. Biraz dikkat edeceğiz. Aynen. O yüzden. Bu Amerika'da kurallara uyun arkadaşlar. Hız yapmayın. Hızınız hep Bir de sabit polisin olsun. nereden çıkacağı belli olmuyor ya. Tabii Özellikle Massachusetts'te yani polis gerçekten pusuya yatıyor arkadaşlar bazı Çok yerlerde. güzel pusuya yatıyorlar. Yani- Yani nereden çıkacağını bilmiyorsunuz. Polisi görmüyorsunuz, şey yapmıyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz polis var. Bir anda değil mi? Bir anda arkamda ışık yanıyor. Kesinlikle. Şimdi stop sign görüyorsunuz şurada arkadaşlar. Bu stop sign'da tam gerisinde durmanız gerekiyor ve durduktan sonra 3 saniye beklemelisiniz. Durduk, sayıyoruz. 1, 2, 3. Şu an mesela geçebiliriz. Ama yolu tabii ki kontrol School edeceğiz. bus var mesela. Aynaları sürekli ne dedik? Yılan gibi kafamız oynasın böyle. Sürekli yalandan da olsa edelim yani. School bus geçiyorken Amerika'daki Aa. çok önemli bir kuralı Evet, bahsedeceğim. evet. Amerika'da şöyle bir kural var arkadaşlar. Okul otobüsü stop lambalarını açtığı an trafik kesiliyor. Trafik Aynen. duruyor. Eğer durmazsanız çok büyük cezaları var. Bunun hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Çünkü denk gelmeyi biliyorsunuz ve bilmeden bunu yapabilirsiniz. Ben Amerika'ya geldiğimin 3. ayı öğrendim araba kullandıktan sonra. Allah'tan bana denk gelmedi. Aynen. Bana da Mehmet Ali demişti. Selam olsun reise. Şimdi arkadaşlar ben bu yoldan geldim. Tam aynı yoldan gidiyorum tam olarak göstermek için. Çünkü bir simülasyonunu yapıyoruz bu şeyin. Gerçekten bu videoyu izleyen herkes aynı bu şekilde yani. Massachusetts'e giriyorsa ben Brockton diye mi? Brockton. Joe, how can I say the Brockton, town name? Brockton, yeah. Yeah, Brockton. Yeah. Ben Brockton'da girdim arkadaşlar. Her neyse artık. Öğreneceğiz. Bilmemek ayıp değil böyle. Sıfır İngilizceyle geldik. Gayet iyi durumdayız şu an. Durduk. Yine stop sign'da. İşte kontrol ediyoruz. Çıktım. Yine aynı şekilde ben bu yoldan gittim arkadaşlar. Aynı bu şekildeydi. Yine elim bak şeyde duruyor. Alışmışım. İki elinizle kontrol edin arabayı. Her zaman. Beni arkadaşlar şöyle durdurdu. Burada. Mesela sağda durdurdu beni. Ve daha sonra bana geri gelmemi istedi benden. Şimdi geri gelirken ne yapıyoruz? Dörtlerimizi yakıyoruz ve geri gelirken arkadaşlar aynadan değil. Eliniz şurada olacak ve eski usul. Hani babalarımız, dedelerimiz yapardı ya. Eski usul tabii ki vitesi geriye almanız lazım her şeyden önce. Dörtlerimizi yaktık. Arkayı kontrol ederek geliyoruz. Tabii ara sıra aynalara da bakacağız. İşte geliyoruz. Beni aynı şekilde böyle arkayı da gösterebilirsin. Evet. Geldik. Tamam. Böyle durdum. Bunu bana bu arada bir defa daha yaptırmıştı arkadaşlar. 2 defa yaptım ben. Ardından şey yaptırdı bana. 3 hamlede dönüş. Yine durdurdu beni kenarda, köşede. 3 hamlede dönüşü ilk önce sinyal vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve şuna dikkat edin. Sinyal verdikten sonra arabayı tekrar toplayıp geri alırken sinyal sönecek. Bu süreçte sinyalinizi bir defa daha yakmanız lazım. Otomatik arabalarda bu oluyor. Her arabada var mı bilmiyorum bu özellik ama birçok arabada var. Özellikle Amerika'daki arabalarda. Şimdi bu bir. Değil mi? Aldık. Şimdi sol yaparken söndü değil mi? Sinyalimizi tekrar yakacağız. Yine söndü. Bir daha yakarız. Sönme lan. Evet. Yine tekrar geri geldik. Bu kadar. Yani 3 hamlede dönüşte bu kadardı yani. Bitti. Daha sonra işte tekrardan yolu geri dönüyorsunuz. İşte yine trafik kurallarına uyup uymadığınıza bu süreçte bakıyor. İşte sinyal veriyor musun, vermiyor musun? İşte aynaları kontrol ediyor musun, etmiyor musun? Bla 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 bla. Yani bundan sonra başka bir şey var mıydı? Yok. Yani gittik. Durduğumda bana sadece birkaç konu hakkında uyarı yaptı. Geri geliyorken biraz daha yavaş gelebilirsin dedi ama gayet iyi sürüyorsun dedi. Ben de zaten ona bunu dedikten sonra 6 yıldır araba sürdüğümü söyledim. 6 yıldır ehliyetli olarak araba sürüyorum. Ancak onun öncesinde tabii hepimiz sürüyorduk. Özetle böyleydi. Hatta şurada bir yerde duralım. Evet arkadaşlar yani özetle süreç bundan ibaretti. Gayet kolaydı Massachusetts'te ehliyet almakta. Dediğim gibi ama New Jersey'de daha kolay. New Jersey'de daha Çok kolay. daha kolay. Çok Ve daha kolay oluyor. 4 yıllık veriyorlar. Bana burada 1 yıllık verecekler. İşte ehliyet bittikten sonra eğer hala burada geçerli bir statüye sahipsem tekrardan başvuru yapıyorum. Sınav olmadan direkt 2 yıllık daha veriyorlar.
Ama Massachusetts ehliyetinin de biraz daha fazla havası oluyor sanki. Bence fark etmiyor Amerika'da bu. Etmiyor da bir Ama tık daha şey gibi. şöyle bir şey var. Massachusetts'te yaşıyorsanız Massachusetts'in ehliyetini almak daha sağlıklı tabii ki de. Ben şu an New Jersey'den Massachusetts'e taşındım ve ehliyetimi değiştirmek zorundayım. Ama burada yaz sezonu boyunca kalmayı düşündüğüm için değiştirmiyorum. Ehliyetini değiştirmek zorunda değilsin Evet. ya. Öyle mi? Her eyalete gittiğinde değiştirmek zorundasın eyaleti. Onu bilmiyordum. Her gün yeni bir bilgi. Aynen. Evet arkadaşlar, özetle durum buydu. Bu videoyu izleyen herkes yüksek ihtimal özellikle bu eyalette sürecin nasıl işlediğini gayet iyi anlayacaktır. Umarım size bu video yardımcı olmuştur. Ve bu videoyu beğendiyseniz ve bize destek çıkmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup yorum yapıp bir de beğenmeyi unutmasınlar, Aynen. değil mi? Unutmayın arkadaşlar, Unutmayın. mutlaka. Çünkü Serdar bu işe gerçekten çok emek veriyor. Emeğinin karşılığını alması gerekiyor bence. Gerçekten diğer YouTuber'lar veya diğer TikToker'lar gibi değil. Gerekli bilgiyi veriyor sadece. Olması gereken bilgiyi. Size en doğru şekilde aktaran tek YouTuber'dır belki. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok sağ ol kankam.